Analog fotoğrafçılığın en zahmetli kısımlarından bir tanesi sanırım negatifleri pozitif görüntüye dönüştürmek. Bugün bu süreci biraz daha kolaylaştıracağına inandığım Lomography'nin Digitalize Max ürününden bahsedeceğim. Şimdi hazırsanız başlayalım. Selam millet, ben Nural, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir analog fotoğrafçılık videosuyla karşınızdayım. Ve en başta da söylediğim gibi bugünkü videoda Lomography'nin Digitalize Max tarama aparatından bahsedeceğim. Öncelikle bu aparat için Lomography Viyana ekibine çok teşekkür ederim. Test edebilmem için bir tane onlar gönderdiler. Birazdan paketini açıp içinden neler çıktığını sizinle paylaşacağım. Sonrasında da fotoğrafları nasıl dijital ortama aktarabileceğimize birlikte bakacağız. Olduğu için tabii ki gerçek kutusundan çıkmadı. Paketli bir halde geldi bana. Ama içerisinde gereken her şey var. Öncelikle şöyle bir alt mekanizması var. Buradaki şu kayan kısım filmi tam olarak istediğim hizada tutmama yardımcı oluyor. Ana mekanizma bu. En ağır kısmı da bu zaten aparatın. Devamında üzerine koyabileceğiniz filminizi tutan şöyle bir parça var. Şu an bu orta format film için. Orta format filmle tarama yaparken burayı açıp direkt yerleştirebiliyorsunuz negatifinizi. Şu parçayı çıkarttığınızdaysa, ilk açarken de bayağı uğraştırdı bu. Bunu çıkarttığınızda paketin içerisinden bir 127 format film için ara aparat çıkıyor. Ben 127 format kullanmadığım için buna ihtiyacım olmayacak. Direkt şu üst parçasını üzerine yerleştirirseniz panoramik daha uzun şeyler tarayabilirsiniz. Yani benim adıma mesela Horizon'la çektiğim, Sprocket Rocket'la çektiğim filmleri tararken direkt bu haliyle kullanacağım. Şu an elimde normal standart bildiğimiz dikdörtgen negatifler var. Onlar için de şöyle bir ara parçası var. Bunu şuraya yerleştirip kapatıyorum. Sonrasında da bu üst parça direkt üzerine oturuyor ve taramayı bununla yapıyorum. Peki filmimi buraya nasıl takacağım? Önemli olan o. Öncelikle bu süreç film banyosunun yerine geçmiyor. Film banyosunu yine ya kendiniz yapmanız gerekiyor ya bir fotoğrafçıya götürüp yaptırmanız gerekiyor. Devamındaysa eğer isterseniz sadece film banyosunu dışarıda yaptırıp negatifleri kendiniz dijital ortama aktarabilirsiniz. Daha standart bir şeyler olsun diye bir siyah beyaz negatif çıkarttım. Neymiş bu? Lomography'nin Phantom düşük ISO'lu bir filmi. Bir de Pro Image 100 Kodan bir filmi var. Yakın zamandaki favori filmlerimden bir tanesi bu. Ondan şöyle bir şerit çıkarttım birlikte yerleştirip bakmak için. Şurada zaten bir ok var. Buradan filmi içeri doğru takmam gerekiyor. Sanırım ters taraftan taktım. Çünkü oka göre ters çeviriyorum. Ama bunu ileri geri yaptığınızda filminiz mekanizma içerisinde ilerliyor. Normalde film banyosu yapıldıktan sonra eğer negatifinizi kestirmezseniz ya da kesmezseniz 36 poz tek bir şerit olarak görünecektir. Ve ilk bir tanesinin ayarlarını yaptıktan sonra sonuna kadar hepsini tek tek fotoğrafını çekmek çok daha hızlı olacaktır. Ben kendim yıkayıp taradığımda altılı altılı kesiyorum. Hem tarama cihazım altılı altılı aldığı için hem de şu dosyaları kullandığım için. O yüzden de şu an benim elimde böyle var. Peki bu mekanizma içerisinde nasıl görünüyor? Öncelikle bunun şurada bir kablo girişi var. Kabloyu kullanmanız mümkün bir USB'ye ya da bir çıkışa bağlayarak. Ama pille de çalışıyor ve içinde pil olduğu için şu an direkt açabiliyorum. Şöyle tam hizalarsam şu an fotoğrafı burada görmek mümkün. Şu kırmızı koldan ileri geri hareket ettirerek de bir önceki ya da bir sonraki görüntüye geçebiliyorum. Eğer kesilmemiş 36 pozluk bir filmim olsaydı tek tek bu şekilde ilerleterek fotoğrafını çekecektim. Yaptığınız şey
çok basit aslında. Filmi taramak değil de negatifin fotoğrafını çekmek. Daha önce Filmbox diye bir uygulama incelemiştim. Aslında onda da aynı şeyi yapıyordunuz. Bu cihaz arkadan size ışık veriyor. Üzerine filmi koyuyorsunuz. Ön tarafa da iki seçeneğiniz var. Dijital fotoğraf makinesi kullanıyorsanız dijital fotoğraf makinenizle fotoğrafını çekip dijital ortama aktarabilirsiniz. Benim gibi dijital fotoğraf makineniz yoksa akıllı cep telefonunuzla fotoğrafını çekip bir uygulama aracılığıyla yine dijital ortama aktarabilirsiniz. Fotoğrafını çektiğinizde eğer negatif filmse negatif bir görüntü elde edeceksiniz. Yani renkli negatif film için şöyle kahverengi tonları, siyah ve beyaz bir film içinse tabii ki de siyah beyaz tonlarda bir görüntü elde edeceksiniz. Gerçekte gözünüzün görmesi gerekenin tersi olduğu için negatif diyoruz buna. Sonrasında birkaç seçenek var. Lomography'nin kendi sitesinde bununla ilgili uzun bir liste eklemişler. Hangi uygulamaları kullanabilirsiniz, bilgisayarda hangi programları kullanabilirsiniz diye. Lightroom kullanıyorsanız bir seçenek olabilir. Photoshop kullanıyorsanız bir seçenek olabilir. Cep telefonunda farklı uygulamalar var. Bunlar birer seçenek olabilir. Photoshop'un durumunda ben daha önce bir iki videoda söyledim. Toz temizlemek dışında pek bir şey yapmadığım için benim için biraz zahmetli oluyor görüntüyü pozitife çevirmek. Çünkü öncelikle renkleri curve'den değiştirmek gerekiyor. Sonrasında beyaz ayarını yapıyorsunuz. Aydınlığı, kontrastı vesairesi bunları tek tek değiştiriyorsunuz. Lightroom'la ilgili olarak Lightroom'un kullanımı sanırım birazcık daha kolay olacaktır. Ben şahsen kullanmıyorum ama Lightroom için Negative Pro Lab diye bir ara uygulama varmış ve direkt onu indirdiğiniz zaman görüntüyü kendisi pozitife dönüştürüyormuş. Test etmedim, o yüzden çok fazla yorum yapamıyorum. Benim daha önce incelediğim Filmbox'a göre ise bu aparatın artısı ya da farkı aslında ona bir ek olarak düşünülebilir. Çünkü o uygulamayı kullanırken ara bir aparat kullanmamıştım ve arkada bilgisayarımın ekranını beyaz ışık olarak açıp önünde negatif filmi tutup telefonuma yine elimde tutup fotoğrafını çekmiştim. Bunun durumundaysa bunu yerleştirdiğinizde şu an düşürmeden çevirebileceğim. Yanından bir de bir parça daha çıkıyor. Bu da hop şuraya takılıyor. Ve akıllı telefonunuzu direkt buraya takıp istediğiniz hizayı ayarlayabiliyorsunuz. Bunu bir kere düzenledikten sonra da bir daha yerini değiştirmeniz gerekmiyor. Sadece kırmızı çarktan çevirerek filmi ilerletiyorsunuz. Yani bir elimle negatifi tuttum, bir elimle telefonu tuttum. Ay arkadan yeterince uzak mıyım? Fareler oluşuyor mu ışıktan dolayı? Bir yerden bir yansıma geliyor mu? Bunları düşünmek zorunda kalmıyorsunuz. Çünkü bu çok daha temiz bir ışık veriyor size. Temiz bir alan veriyor. Telefonunuzu istediğiniz gibi buradan aşağı yukarı kaydırarak hizalayabiliyorsunuz. Şurası da oynadığı için daha kalın ya da daha ince farklı modellerle kullanmak mümkün. Devamında telefonunuzun kamerasının hizasına göre bu mekanizmanın yerini değiştirip yine istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi üstten birkaç tane fotoğraf çekeceğim. Sonrasında da nasıl pozitife çevirebiliriz birazcık ona bakacağız. Fotoğraflarını çektiğimi gördünüz. Şimdi dijital ortamda nasıl pozitife dönüştüreceğimize birazcık bakacağız. En başta söyledim, Photoshop çok kullanmıyorum. Lightroom hiç denemedim şu ana kadar. O yüzden yine bir cep telefonu uygulamasını test etmeye karar verdim. Ama bunun ne olduğuna geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Henüz yapmadıysanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bu tarz yeni içeriklerle karşınızda olmaya devam edeceğim. Şimdi gelelim hangi uygulamayı test ediyorum bugün. Birkaç video öncesinde Filmbox'ı denemiştik. Filmbox paralı bir uygulama. Daha doğrusu birkaç taramaya kadar ve çok düşük çözünürlükte ise para ödemeden kullanabiliyorsunuz. Ama yüksek çözünürlük çıktı almak istiyorsanız maalesef ücretli oluyor. Bugün ise Google'ın Snapseed uygulamasını test edeceğim. Snapseed tamamen ücretsiz bir uygulama. Fotoğraflar üzerinde farklı değişiklikler yapmanıza olanak sunuyor.
renkleri dönüştürebiliyorsunuz, ters çevirebiliyorsunuz, işte croplayabiliyorsunuz, kırpabiliyorsunuz. Farklı şeyler var. Ben de biraz önce fotoğrafını çektiğim şu negatif görüntüyü oradan pozitife dönüştürmeyi deneyeceğim. Bu benim çok bildiğim bir şey değil, çok kullandığım bir şey değil. Normal kendi negatif tarayıcımda zaten film negatif ya da siyah beyaz neyse seçtiğimde tarayıcı otomatik olarak onu dönüştürüyor. Ben hiçbir elleme, oynama yapmıyorum. Bunların durumundaysa pozitif olarak görmek istediğimde öncelikle curves başlığından renkleri ters çevirmem gerekiyor. Curve'ü tamamen ters çevirdikten sonra öncelikle bir beyaz ayarı, white balance'ı biraz değiştirmeye çalıştım. Çünkü çok mavi tonlarında görünüyor. Burada değişiklik yaptığınızda ekranda zaten fotoğrafın ne kadar aydınlık, karanlık göründüğünü görüyorsunuz. O yüzden kendi zevkinize göre isterseniz birazcık değişiklik yapmak mümkün. Onun dışında uygulamanın kendi Lux başlığı altında farklı kategorileri var diyebilirim sanırım. Mesela pop diye bir seçenek var. Daha renklerin canlı görünmesini sağlıyor. Buradan keyfinize göre farklı seçenekleri test edebilirsiniz. Ya da yine uygulama içerisindeki tones kısmından daha aydınlık olsun, daha kontrastlı olsun, daha sıcak görünsün gibi farklı başlıklardan ileri geri daha artı ya da eksi değerlere gitmek mümkün. Sonrasında içinize sinen bir görüntü elde ettiğinizde bunu kaydedip istediğiniz yerde paylaşabilirsiniz, çıktısını alabilirsiniz. Peki Digitaliza Max hakkında ne düşünüyorum? İlk kez kullandığım bir ara aparat bu. Öncelikle Lomography'nin daha önceden dijitalize tarama aparatları vardı ama bu aparatlar çok daha basit ve flatbed, normal evinizdeki bir negatif tarayıcısıyla uyumlu aparatlardı. Yani tek yaptıkları şey negatifi düzgün tutmaktı. Buysa bu ara piyasada biraz daha yaygınlaşan bir şey. Çünkü Lomography Digitalize Max ya da Digitalize Plus diye de bir modeli var. O ikisinin dışında mesela Valoy diye de bir marka var. Finlandiya'dan yine benzer bir şey üreten. Bununla ilgili benim artı düşüncelerim nelerdir? Tabii ki kompakt, oldukça küçük bir boyutu var. Sadece şu kısmını bile taşımak yeterli olur sanırım. Ama cep telefonumla ben tarama yapacağım, birazcık daha düzgün dursun, elimi yormasın diyorsanız aletin tamamını kullanmak, yani Max modelini almak, şu parçanın da olduğu daha doğru bir karar olacaktır diye düşünüyorum. Daha önce Filmbox incelemesinde uğraştığım kadar uğraşmadım bugün. Çünkü negatifim aşağıda sabit. Çok rahat bir şekilde şuradan kare kare ilerletiyorum. Alttan düzgün bir ışık geliyor. Üstten bir kere netledikten sonra da tekrar uğraşmam gerekmiyor. O yüzden benim filmim kesik olduğu için 6:6 birazcık daha zahmetli. Ama kesik olmayan bir filmle denediğinizde negatifi pozitif görüntüye çevirmeniz çok daha hızlı olacaktır. Ya da daha doğrusu negatifi fotoğrafını çekip dijital ortama aktarmanız çok daha hızlı olacaktır. Peki pozitif görüntüye çevirmek konusunda ne düşünüyorum? Bu benim en az bilgi sahibi olduğum alanlardan bir tanesi sanırım, ya da ihtiyacım olmayan alanlardan bir tanesi. Çünkü senelerdir zaten büyük bir negatif tarayıcım var ve o tarayıcıyı kullandığımda benim oynama yapmama gerek olmuyor. Zaten oynama yapmayı sevmiyorum. Eğer pembe fotoğraflar elde etmek istiyorsam Fuji Sensei film takarak işe başlıyorum. O yüzden de devamında hiçbir şekilde renklerle ayarlama yapmıyorum. Bu da benim o yüzden en az bilgi sahip olduğum alan haline getiriyor görüntüyü pozitife çevirmeyi. Eğer bunlarla biraz daha uğraşıyorsanız, Photoshop bilginiz benden daha iyi ise o zaman bu işi çok daha hızlı yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Ya da ara farklı uygulamalar kullanmak mümkün. Bazen mesela Pine Tools diye bir uygulama kullanıyorum ben, fotoğrafları kesmem, bölmem gerekiyorsa ya da boyutlarını değiştirmem gerekiyorsa. Pine Tools'un da bir invert opsiyonu var. Negatif görüntüyü pozitife kendisi çeviriyor. Sonrasında yine birazcık renk ayarlarını yapmak gerekiyor ama en azından bir tık daha hızlı hale getirebilir bunu. Umarım dışarıda deli gibi yağan yağmurun sesi sizi rahatsız etmemiştir bu video sırasında ve izlerken keyif almışsınızdır. Lomography'nin Digitalize Max ya da Digitalize Plus ürünleriyle ilgili tüm linkleri aşağı açıklama kısmına ekleyeceğim. Eğer bu ürünlerle ilgili herhangi bir sorunuz varsa her zaman aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden gelen en kısa sürede geri dönüş yapmaya çalışırım. Bir kez daha Lomography Viyana ekibine bana destekleri için teşekkür ederim. Umarım bir sonraki videoda tekrar karşılaşırız. Hoşça kalın.